Hadi ya, canlı yayında mıyım? Süper. Efendim canlı yayındayım. Uzun zaman olmuştu canlı yayın yapmayalı. Bugün ofisten bağlıyorum güçlerim sebebiyle. Eve akşama bırakmak istemedim. Çünkü evde canlı yayın yapamıyorum. Bir tane böyle canlı yayın olsun dedim. Herkese selamlar, sevgiler. Gala manşet Sinan İner'de başladı ve ışık hızıyla devam edecek. Az önce Galatasaray'ın Twitter ve sosyal medya hesaplarından Şampiyonlar Ligi kadromuz açıklandı. İşte çıkanlar olmuş. Berkan'dır, Yusuf'tur, Arda'dır. Onun yerine 3 tane arkadaşımız girmiş. Saşa Boya girmiş, Aspirill'e girmiş. Bir de Lang girmiş. Onun dışında ne diyelim Haga mı? Naga kadro dışı kalmış. Bu durum karşısında herkes infial halinde. Hafta sonu programında belki akşam yapar atarım onu bilmiyorum ama ona da kısaca inmek gerekirse gene çok kötü bir oyun sergiledik. Hem İstanbulspor karşısında kupa maçında hem ondan önceki lig maçında da maalesef doğru bir futbol, doğru bir oyunla ortalıklarda her zamanki gibi yoktuk. Takım ezberimiz gene yerlerindeydi. Hele bilhassa İstanbulspor'a karşı tam kadro çıkan Galatasaray'ın ilk yarıda daha net pozisyonlar bulup daha doğru futbol oynayarak rakibine daha hızlı bir şekilde gereğini yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Zaten bunu anlatmaktan da dilimde tüy bitti. Ama bugün açıklanan Şampiyonlar Ligi kadrosu bana bir dejavu yaşattı. Nedir bu yaşatılan dejavu? Geçen sene Lemina istenmesine kadroya alınmamıştı. Ve hazır olmadığı söylenmiştik. Ondan sonraki lig maçında ne hikmetse adam uçmuştu, kaçmıştı hatırlıyorsunuz. Lemina'nın cezalı olduğu bir Şampiyonlar Ligi ilk maçında kalkıp da birkaç zamandır sosyal medya, Twitter'da bilhassa Naga'nın videoları yayınlanırken ve orta saha eksiğim varken 6 tane kanat oyuncusuyla Şampiyonlar Ligi'ndeki amacımız gene çok belli olmuştur. Elenmek. Bu 2 kere 2 4 maalesef ne demek etten kastım elenmek. Lig gene önemli bir hal aldı. Anlaşılan odur ki Dursun başkanımız ve yönetim ekibi, teknik ekiple beraber Mayıs ayındaki seçimleri, Galatasaray başkanlık seçimlerini gene ön plana almış ve zaten bunlardan anlıyoruz. Yapılan transferlerde bir para harcamamızdan anlıyoruz. Genelde öyle Dursun abi. Başkanlık seçimlerinden önce para harcamaz. Genelde böyle kiralıklarla geçiştirilir ki şirin gözükmek için yönetim seçim zamanı oy toplayabilsin diye yapılan bir küçük bir taktiktir. Bu taktik neticesinde de buradan ders çıkaran Okan Buruk demiş ki yani şimdi Mayıs'ta biz olur da ligden düşersek gerilere falan filan olur da liderliği rakibimize kaptırırsak sıkıntı yaşarım. Seçini kazanamam. Sen demişler buradan Juventus'u yani geçiyormuş gibi yap. Yani geçersen ne ala, geçemezsen de lige asıl sen demişler. Ben bundan bunu anlıyorum. Yani bu oyuncu tercihinden benim tek anladığım bu. Bu içimdeki öfkeyi bastırarak yaptığım bu yayını ancak bu şekilde toparlayabilirim. Onun dışında işte transferi kim yapıp kimin yapmadığı benim için hiç önemli değil. Galatasaray yönetimi yapar transferleri. Başkan kulübüdür. Ben buna hala çok katılmıyorum. Başkan kulübüysek o zaman biz bir tane başkan seçelim. Yönetim kurullarına da gerek yok. Başkan şirket yönetir gibi bir sürü altına maaşlı veya maaşsız insanları alsın, dizsin. Böyle bir yönetim kuruluna da gerek yok. Yönetim kurulu kararına da gerek yok başkan kulübüysek. Yani başkan kulübü demek şu oluyor işte yani mevcut örnekle nasıl gösterebilirim? İşte bu demokratik olmayan yönetimin şeklinin bir başka ifadesi bakacak olursanız. Bu da hiç hoş değil. Yani Galatasaray'a hiç yakışmayan bir durum. Galatasaray gayet demokratik bir ortamdır. Oy çokluğuyla kazanılması gerekir yönetim kurullarında. Başkan tabii ki de eğer bir kararsızlık ortamı varsa veya Galatasaray'ın lehine aleyhine bir durum oluşmuşsa burada kendi fikrini belirterek kararın değişmesinde etkin olabilir ama transferleri başkan yapıyor. Hayır. Sportif AŞ yönetim kurulu varsa Sportif AŞ yönetim kurulu yapar ya da işte sportif direktör çalışmasını yapar getirir. Onu bunu yapar getirir. Yani bu bir ekip işidir. Ama başkan anladığım kadarıyla arka tarafta kendi ekibini kurmuş. Bunlar çok ayyuka çıkmaya başladı. İşte her zamanki gibi Mehmet Özbek adı geçiyor. İşte o ismini çok zikretmek istemiyorum. Onu pas geçelim. Cenk Ergün abinin adı geçiyor gene arka tarafta. Bu da ön taraftaki görünen yüzlerin kendilerini aklamak için çıkardıkları bir tatlış, pembiş bir durum mu? Yoksa gerçekten durum böyle mi?
Bu da ayrı bir durum. Yönetimin iletişimsizliği artık had safhada. Yani bugüne kadarki gördüğüm en iletişimsiz ekip olarak tarihe geçtiler. Bunu yapmak isteyenleri de durduruyorlar anladığım kadarıyla. İletişilemiyor hiçbir şekilde. İletişim yok. İşte birkaç tane öyle sosyal medyadan başkan veya yönetim imzalı bildiriler yayınlanıyor. Bu da kimseyi mutlu etmiyor. Valla şimdilik diyeceklerim bu kadar. Bu kısa bir yayın olacak. Böyle bir 5 dakikalık kayıt zaten şurada ekran görüntüsüne de bakıyorum. Çok kaliteli değil. Arka taraf içinde kusura bakmayın işte olduğu kadar olmadı. Kader kısmı ama bu içimdekileri hızlıca bir söylemek istedim. Toparlamak istedim size. Yani Galatasaray'ın durumu bu. Hadi voleybol, basketbol, işte İtalyan koçlar geldi, durum toparlandı. Oralar iyi gidiyor evet ama daha orada da yok kat edeceğimiz çok yola var ama faaliyet zararı dediğimiz yani faaliyetimizden zarar ettiren futbolun herhangi gene bir genç yetiştirilememesi Okan Burak'a yazar. Bu kadroyu kuramamak gene Okan Burak'a yazar. Çok paraya bakmadan transfer yapacak demek üstüne vazife olmadığı için ve bu toplara girdiği için Okan Burak'a yazar. Transfer yapmamak veya disiplin gerekli kadroyu kuramamak ve veya doğru bir ekiple çalışmamak yönetime yazar. Ne diyeyim ki yani işte durum bundan ibaret yani bunun dışında söyleyebileceğim çok da fazla bir şey göremiyorum. Keşke yani aslında yani sportif akıl için sonunda bir şey söyleyeceğim. Buna yayınlarında söylüyorum genellikle ama bakın sportif oluşum şudur. Mesela Galatasaray ne oynuyor? 4-2-3-1. 4-2-3-1 ön alan baskılı oynuyoruz değil mi biz? Ön alan baskılı. Altyapıya der ki Okan Buruk ilk geldiği sene ya da yani ekipte arkadaşları vardır. Altyapıyla ilgilenecek olan yani. Der ki altyapı hocalarım U19, U18, U17, U12, U14 siz bundan sonra 4-2-3-1 oynuyorsunuz. Galatasaray oyun formatı budur. Ön alanda baskılı oynuyorsunuz. Bana buna göre adam yetiştirin. Tamam. Benim forvetlerim ön alanda defansı yıpratacak Hakan Şükür türevi olacak. Veya işte daha statik olabilir ama bitirici vuruşları kuvvetli olması gerekiyor. Yani 5 pozisyon, 3 pozisyon yakaladım. Bunlardan en az 2 tanesini gole çevirecek adam olacak. İçeride fake atmayı, alan açmayı, arkadan gelenlere yer açmayı bilecek falan filan 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 gibi bir takım çalışmalar yapması için altyapıya bu bilgiyi verirsin. Altyapı bununla başlar. İlk 2 sene bir şey çıkmaz ama ikinci senenin sonundan itibaren, 3. senenin başında veya 3. senenin ortasına doğru oradan meyve almaya başlarsın. Dersin ki oradaki hocalar der ki hocam bak şurada Arda var, Hasan var, Hüseyin var. Ondan sonra Ahmet var, Osman var. Yani bu çocuklar iyi. Bu çocuklardan 2 tanesi, 3 tanesi senin biri sağ bekin olur yedek. Biri sol bekin yedek. Biri orta sağ olur yedek. İşte oraya Torreira'yı kaydırırsın. Oraya Icardi'yi kaydırırsın. Oraya Davinson Sanchez'i kaydırırsın antrenmanlara. O 18'lerin, 17'lerin, 16'ların antrenmanlarına ki bunu Barcelona ve Real Madrid yapıyor arkadaşlar. Yani yapmıyor dünyada. Bu yapılan bir şey. Her bir önemli futbolcu alt takımı yönetiyor belli bir süre boyunca. Bu yapılan bir şey, İngiltere'de de yapılan bir şey. Senin elinde Icardi varken, senin elinde Osimhen varken, senin elinde Torreira, Mertens varken bu çocukların altyapıdaki yerleşimlerini beceremiyorsan, onları yetiştirmek için kullanamıyorsan bu iş baştan sona yanlıştır. Bugünkü yayınımda bu kadar. Hepinize sevgiler, saygılar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şen ve esen kalın.